Merhabalar arkadaşlar. Nemo'nun Şiirevi kanalımdaki One Piece sohbet videolarının bir yenisine daha hoş geldiniz. Yanımda Muhammed Zübeyir Can Bolat, nickname The Doctor yanımda. Merhabalar. Zübeyir nasılsın? Merhabalar arkadaşlar. İyiyim, sen nasılsın Ahmetciğim? İyiyim. Nasıl olalım? İşte seni özledik. Bayağıdır İyi. meşgulsün bu dönemde biraz. O yüzden ulaşmak zor Allah oldu sana gitmesin. biraz. Ya evdeyiz ama hakikaten vakit hızlı geçiyor ya. Hı hı. Zaman yönetimi zor ya. Evet gerçekten öyle. Hele de değerliyse zamanın. Yani bir şeyler yapman gerekiyorsa zaman yönetimi gerçekten zor. Bugün seninle ne konuşacağımızı aslında önceki videolarımı izleyenler biliyorlar. Dedim ki Shanks'ın Certain Pirate'ını konuşacağız demiştim. Hemen Hı hı. hızımızı kesmeden konuya geçelim. Videolarım çok uzun Tamam. oluyor çünkü. Tamam. Şu an ekrana geliyor. 980'li bölümlerde tam sayısını hatırlamıyorum. Shanks Marijoa'da belirdi ve Gorosei'lerle beraber sizinle Certain Pirate yani hani kim olduğunu bildiğiniz korsan hakkında konuşmak istiyorum dedi. Hı Biz hı. de Zübeyir'le beraber bunu tartıştık. Dedik şu mu olabilir, bu mu olabilir. Sizinle de bu görüşlerimizi paylaşacağız. İlk olarak Shanks'tan bahsedelim birazcık. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Evet. Shanks görüntüsüne geçelim de öyle konuşalım Shanks'ı. Şimdi Hı hı. Shanks bildiğimiz üzere bir Yonko. 4 milyar beli civarında bir bounty'si var. Yani şu an açıklandı yani. Ciddi bir bounty'si olduğunu da biliyoruz zaten 4 milyar beli olmasa da. E, Bu korsan nasıl elini kolunu sallayarak Marijoa'ya girdi sence? Ya şu şekilde Shanks hani nasıl diyeyim? Ya şöyle Reverie döneminde şu an mesela adaya başka kimlerin girdiğini biliyoruz. Mesela Devrim Ordusu'ndaki insanlar da girdi değil mi? Onlar nasıl girdi? Mesela Sabo tamamen kılık hani belli bir aşamaya kadar geldi. Daha sonra baktı ortaya çıkacağı zaman da yine asker kılığına girip ya da onların yerine geçip o şekilde devam etmişti. Yanlış mı hatırlıyorum emin değilim. Yo yo öyle oldu. Asker kılığında girdi içeri. Sonra çıkardı attı kıyafetlerini. Yerin altına girdi Aynen. sonra. Arkadaşı da girmişti yerin altından. Aynen öyle. Hani devrim ordusu nasıl girdi? Bu güçler sayesinde girdi. Hani Shanks nasıl girdi? Hiçbir şekilde e, gemideki arkadaşlarından birini görmüyoruz orada. Tamamen tek başına geldiğini varsayıyoruz. Hatta kapıya gelene kadar da öyle silüetli bir adamın gelmediğini hani silüetli bir adamın geldiğinde kimse görmüyor. Ki geldiğinde askerler de görmüyor ki çünkü askerleri çıkarıyorlar ve hani bir şey özel konuşacağız diyorlar. Hani bu noktada özel bir güçle veyahut da böyle direktman yukarıdan konmuş gibi gelmiş olması gerekiyor. Hani Birden onun dışında fazla çok ayrı bir düşünce düşüncem var. yok. Yani benim bu konuda iki tane düşüncem var açık açık Hı söyleyeyim. hı. Şimdi Shanks'ın dünya hükümetiyle çalıştığını kesinlikle düşünmüyorum. Ama Shanks'ın dünyadaki dengeye çalıştığına kesinlikle eminim. Yani dengenin ve savaşsızlığın sürmesini isteyen bir korsan. E, Barıştan yana bir korsan yani. Kesinlikle savaşçı bir korsan değil. Gerektiği zaman savaşı destekleyen bir korsan. Hatta bunu Marineford'da da gördük. Marineford'da orada Sengoku'nun bir çıkışı vardı. Sen olduğun için Ace'in ve Beyaz Sakal'ın cesetlerini vereceğim diyor. Ve savaşmayı da keseceğiz diyor. Oradaki sen olduğun için noktası bence önemli. Shanks'ın World Government'ta bence ciddi bir değeri var, önemi var. Hı Bundan dolayı bir özel bir izni olduğunu ve bununla gelebildiğini düşünüyorum birinci teori olarak. İkinci teori hı. ise Shanks'ın mürettebatında e, yani ışınlanma gibi böyle bir anda hızlı bir şekilde bir yere ulaşmayı sağlayan mesela kapı kapı meyvesi vardı. O tarz meyvesi olan bir şey var. Tayfa var. Hı hı. Bence o da sağlıyor olabilir. Çünkü Marineford'da da bir anda ortaya çıkmıştı Shanks'la Ben Beckman. Yani gemi sonradan gelmişti. Çat diye ortada çıkmışlardı. Bu şekilde Hı hı. gelmiş olabilirler. Şey diyenler var mesela sen de duymuşsundur belki. Shanks işte traitor olabilir mi? İşte dünya hükümetine çalışıyor olabilir mi? Düşüncesine sahip insanlar. Ben kesinlikle böyle düşünmüyorum. Sen de herhalde Ya şöyle direktman dünya hükümet tarafında değil fakat arada bir aracı olarak görev alıyor olabilir.
Hı hı. Çünkü daha önce de hani nasıl şeyler gördük. Mesela bu bölümde de nasıl girdi? Yine senin dediğin gibi bir ayrıntı vardı. Mesela sen dedin ya Sengoku öyle dedi. Hı Aslında hı. o Five Elder yani Gorosei'lerle buluştuğu sahnede Gorosei'ler de yine aynı lafı söylüyorlar. Hı hı. Hani diyorlar ki bu Reverie döneminde neden geldin diyorlar. Fakat hani Neden sen geldin olduğun için demiyorlar yani. Bu Reverie döneminde neden geldin diyorlar. Herkes aynen. buradayken. Ama sonra diyor ki ama sen olduğun için konuşmayı da kabul edeceğiz tarzı bir şey söylüyorlar yine orada. Aynen. Yine onu kabul ediyorlar ve hani ona değer verdiklerini ya da daha önce bu tarz konuşmalar yaptığını destekleyen bir Hatta konuşma aslında. konuşmayı da tekrar göstereyim. Göremeyen arkadaşlar olduysa burada tekrar durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrar ana konumuza dönelim. Ana konumuz tabii ki Shanks'ın Certain Pirate'ı. Yani sizinle konuşacağım korsan belli. Bunun hakkında konuşmaya geldim dediği korsan kim olabilir? Hı Hiç hı. bekletmiyorum size. Hemen çat diye böyle gösteriyorum kim olduğunu düşündüğümüzü. Ee, namı diğer Kara Sakal, Blackbeard, Marshall the Teach olduğunu düşünüyoruz biz ilk olarak. Bu Aynen. konuyu anlatması için Zübeyir kardeşime sözü vereyim ben. O anlatsın. O güzel anlatır ben inanıyorum. Tamam. Şimdi şu şekilde ben neden Teach olduğunu düşünüyorum. Şimdi Teach'i daha önce ne zaman görmüştük? Shanks'la ilişkisini. Bir tane bölümde Shanks Whitebeard'ın yanına gidiyor ve diyor ki bu yaraların hikayesini bilmek istiyor musun? Bu yarayı senin tayfandan, mürettebanından Blackbeard yapıyor diyor. Hı hı, İlk ilişkilerini orada görüyoruz hı hı, aslında. Ve daha sonra bu Blackbeard'ın da tamamen şu an şeytan meyveleri peşinde olduğunu ve en güzellerini bulmaya çalıştığını da biliyoruz. Bunu da nereden biliyoruz? Güncel bölümlerden birinde hı hı, 917'de Gecko Moria bu Blackbeard'ın saklandığı adaya yani Pirate Island'a gidiyor. hı hı. Ve bu Pirate Island'da Absalom'u bulmaya çalışıyor aslında. Fakat Absalom'u bulamıyor. Absolom'u hatırlamayanlar için hemen hatırlatayım. Thriller Bark'taki görünmez olan adam hani Sanji'nin meyvesini çok istediği kadınları dikizlemek için. O meyvenin Aynen. sahibi olan. Clean Fruit'ti galiba da adı da. Tam emin Clear değilim Clear ama. Fruit. Aynen Clear 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 mı? Clear. Ha, Clear Clear. Aynen. Şu şekilde Absalom'u aramaya çalışıyor. Fakat daha sonra Absalom'un öldüğünü ve meyvesinin de e, Shiryu tarafından yendiğini görüyor. Şu an Absalom'un meyvesini Shiryu kullanıyor O aslında. Shiryu'yu da hiç sevmiyorum var ya. Neyse. Aynen. Impel Down'dan Hı çıkmıştı. hı. Yine ilk Impel Impel Down Down'daki. bölümlerinde. Aslında eski Impel Down muhafızıydı. Fakat Hı oradan hı. kaçırılıyor sonrasında vesaire. İşte burada şeyi görüyoruz. Blackbeard amacına yavaş yavaş ulaşıyor. Farklı meyveleri elde ediyor. Ve kendi mürettebini yedirmeye başlıyor. Ve daha sonra o bölümün sonunda Gecko Moria ile şöyle bir konuşması oluyor. Diyor ki "Ee, artık ben amacıma ulaştım. Hı hı. Artık o vakit geldi diyor. Şu anda devrim ordusu bu Rever'in olduğu yerde Marijoy ile toplandı ve bir savaş Hı hı. başladı diyor. Hatta o savaşta da yine şu an devrim ordusu Fujitora'yla ya da Ryogoku'yla savaşıyor diyor. Hı hı. Bu noktada aslında orada bir savaşın başladığını ve bununla kendi amacı doğrultusunda kendisini desteklediğini Beklediği bir görüyoruz. savaş belki de. Aynen tam olarak beklediği bir savaş olduğunu düşünüyorum. Ki bu noktada da bu Hı hı. e, şeylerle, bu silahlar var ya Ancient Weapon'lar. Haha. Onlarla ilgili de bir düşüncem var burada. Neden Reverie Blackbeard için önem arz ediyor? Bu tarafa gireyim mi biraz? Burada biraz Ancient Weapon'lardan bahsetmem Ee, gerekiyor. sondan mı bahsedelim Tamam onlardan sonra, önce? aynen sonra Önce girelim. bundan Hani bahsedelim. tamam. Bu noktada da Blackbeard'ın bir tane amacı olduğunu düşünüyorum. Fakat Hı bunu hı. daha sonra açıklayacağım. Bu noktada Shanks da senin başta dediğin gibi bir hareket yapıyor. Hı hı. Yani Shanks aslında arada dengeyi sağlıyor. Hı hı. Ve bu şekilde dengeyi sağlamak için yine Goroseilere gidip Blackbeard'la ilgili bir şeyler söylediğini düşünüyorum. Ki Blackbeard'ın hamlesini yavaşlatsın. Ya Çünkü bu işi hı hı. engelleyebilecek güç aslında Gorosei'ler. Çünkü Evet. World Government'ın başındaki adamlar direktman Gorosei. Hani Evet. kime söylersin? Marinelere falan değil, direktman Gorosei'lere. Zaten Söyleme Marinelerle böyle amacının bir bu şey olduğunu konuşması düşünüyorum. mümkün değil de Gorosei'lerle demek ki bir hukuku var Shanks'ın.
ve bunu Aynen. konuşabiliyor. Ya Shanks için şunu diyebilirim gerçekten. İyi korsanlar kralı. Yani hani kötü korsanlar var bir de iyi korsanlar var. Diğer 3 Yonko gerçekten kötü korsanları temsil ediyorlar. Tabii ki One Piece evreninde hiçbir karakter tamamen iyi ya da kötü değil. Ona da kesinlikle katılıyorum bu düşünceye de. Ama Shanks gerçekten yani korsan gibi değil de sanki dünyaya adalet dağıtan bir karakter gibi lanse edildi başından beri. Luffy'nin ona hayran Aynen. kalması falan. Yani bunları temsil ediyor bence. Ee, Ben de benim düşüncemden bahsedeyim Certain Pirate olarak. Aslında bu bir teori değil. Bu dümdüz bakarsak olaya olduğunu düşüneceğimiz kişi. Bunları hızlı geçeceğim, o yüzden çok uzun bahsetmeyeceğim. Reverie'nin başından sonuna kadar Luffy konuşuluyor. Shanks Luffy'yi çok seviyor ve önceki bölümlerde Fifth Emperor olduğu konuşuluyor Luffy'nin. Shanks Certain Pirate derken Luffy'den bahsediyor. Olabilir tabii ki. Bu bir ters köşe de olmaz bizim için, değil mi? Yani yanlış da olmaz yani. Aynen. Aynen. Ama bir zemine oturtulması gerekiyor yani. Hani neden Luffy'yi konuşuyor falan, bunlar da önemli gerçekten. O yüzden Luffy'yi de hızlı geçiyorum. Diğerlerini de çok uzun tutmayacağım da yine de şöyle bir bahsedelim diğer teorilerden de. Ben de büyük olasılıkla Karasakal olduğunu düşünmeye başladım Zübeyir anlattıktan sonra. Ama yine de diğerlerinden de bahsedelim be. Trafalgar Water D. Love. Kainatın en güçlü doktoru. Namı diğer Aynen. The Doctor. İkinci The Doctor. Senden sonra. Estağfurullah. Trafalgar Lawe'un yeteneği, adını da unuttum, meyvenin adında, neyse. Bir ameliyat yapmasını ve bir kişiye sonsuz yaşam vermesini sağlıyor. O yüzden bilmiyoruz yani, olabilir. Önemli bir korsan olduğunu biliyoruz Trafalgar Lawe'un. Doflamingo'nun çok önem verdiğini biliyoruz. O açıdan önemli olabilir. Tamamen adını anmak amacıyla listeye eklediğim birisi. Çok düşük bir ihtimal Trafalgar Law çıkarsa çok şaşırırım. Ama yine de adını anmak istedim burada. Tabii kendisini de çok sevdiğim için bunun da bir payı var burada anmamda. Ama böyle de anmak istedim. Son olarak almak istediğimiz ama One Piece'te, animede sadece bir yerde bir cümlede geçen ama aslında kim olduğunu, ne yaptığını hiç bilmediğimiz, mangada biraz bahsedilen bir karakter var. Rox D. Zebek. Nasıl okunuyor tam bilmiyorum açıkçası. Bu karakter çok ilginç bir karakter. Bu resimden ibaret kendisi hakkındaki bilgimiz bu arada arkadaşlar. Aynen. Bir de şunlardan ibaret arkadaşlar. Beyaz Sakal, Kaido ve Big Mom Zebek'in gemisindeydi arkadaşlar. Kaido ve Big Mom'ın ittifakı, Luffy'ye karşı ittifakı konuşulan anime bölümlerinde yanılmıyorsam Garp'a yanındaki bir hanımefendi, yine Marin, şey diyordu. İkisi birleşti. Zebek zamanlarına mı dönüyoruz? Garp Luffy'yi korumak için bir şey yapacak mısın dedi. Daha önce de onları sen yenmiştin dedi. Bu açıdan Zebek'in adının da anılması gerektiğini düşündüm bu videoda. Bence direkt o değil ama onunla alakalı bir şey çıkabilir Certain Pirate. O yüzden anmak istedim.